Hayat beni bir role hazırlıyor. Ama bu rol ne? Gelir elde etmek için müzik yapmak, müziği müzik için yapmaktan alıkoyuyor. Uzun soluklu birçok konser çaldık. 10-15 gün abi bayağı böyle estirdiniz ya Türkiye'de. Evet. Sen mesela ne sormak istersin bana onunla ilgili? Hiç nota kaçırdın mı? Nota çok. Kimsenin soramayacağı soruları sor abi. Size veremeyeceğim hiçbir cevabım yok. Benim soramayacağım sorular var yani kameranın önünde. Yerinde olmaz mıydı? Arayıp hiç sormaz mısın? Senden serseri ve nazlısın. Sen ne dersin insanı derbeder. Sen yine kaldırmakla ilgili bir şey sordun. Fakat şimdi hayır yani mesela neyi kaldıramıyoruz? Aman bilmem konuda. Arkadaşlar bizi kırmadı, bize katıldı sağ olsun. Amerika'da çok önemli kayıtlar yapmakta oldu, şahane şarkılar yazmakta oldu sırada. Ve süper şarkı yazdığınız yeni bir gün sevgili arkadaşımız, kardeşimiz, değerli müzisyen dostum Emirhan Çakal bize katılıyor. Nasıl güzel? Çok güzel. Azak. Azak'ı da alacağız birazdan. Aynen. Azak'ı alacağız birazdan. Senle başlayalım. Nasıl gidiyor falan? Hani vardır ya böyle hiçbir şey bulamazlar falan. Neden müzik? Niye peki? Evet sor bakalım. Ben mi başlayayım? Hadi Onu sen sen sor. başla. Senin sorular daha... Herkes birbirine pastasın. Daha- Ya öyle normal Şey muhabbet geçelim sonra şey yaparız. Evet. Muhabbet aralarında sorarız Şimdi birbirimize nasıl bir soru. şarkı bugünkü? Abi bugünkü böyle Afro House altyapısında bizim daha böyle keçi bir nakarat yakaladığımız bayağı cool bir parça olarak devam ediyor. Tam onu yarıda bıraktık kaydını. Burada abilerimiz bir program çekiyormuş, bir şeye girişmişsiniz dedik bunun bir parçası olalım. İki. Bunun vesilesiyle geldim bugün buradayım. Emirhan beni videolu aradı, görüntülü aradı ve abi süper bir şarkı yaptık dedi. Eğer Emirhan öyle bir şey söylüyorsa gerçekten o süper bir şarkı çıkıyor, hit oluyor falan böyle. Vallahi O yüzden öyle çok oluyor. güveniyorum ben. Yemin o konuda. ederim öyle olacak. Ben onun enerjisini seviyorum. Yani en son Haziran mıydı, Ağustos muydu? Seninle bir buluştuk senin evinde. Haziran'da abi. Yani yazın. Hatta çok Çok iyi. da güzel bir havaydı Çok değil da mi? güzel bir havaydı. Sen biraz ne yazık ki dizin ya da şimdi o kötü konuları hatırlatmış olmayayım ama biraz yürüyordun, tam yürüyemiyordun. Ben de böyle içim gidiyordu gerçekten böyle bir şeyler falan taktığı bir dönemde. Ben de o sırada İstanbul'u ziyaret ediyordum. Kardeşimle buluştum ama onun optimizmi var, neşesi var, samimi, her zaman açık sözlü, dürüst. Hani nasıl yetiştirdiyse senin annen, baban, çevren saygılar buradan da Teşekkür kesinlikle ederim. söyleyeyim. Eyvallah, çok sağ ol. Kesinlikle bunlar önemli hadiseler. Mesleğimiz gereği bir sürü insanla tanışıyoruz, ediyoruz ama tanıştığım gün de gerçekten beni çok etkilemişti. Ondan sonraki konuşmalarımız da, iletişimimiz de hep yani çok saygı, sevgi içerisinde oldu. Benim gözümdeki çok farklı insanlardan bir tanesi kendisi. Aslan kardeşim. Bir şey soracağım. Şimdi madem müzikle girdik konuya, işte senin yeni albüm, yeni şarkıların, işte yeni bir şeyler. Var mı böyle bir tahmin ettiğin ya da arzu ettiğin bir tarih? Yani şu tarihe kadar ben şu 10 şarkımı ya da 5 şarkımı ya da 16 şarkımı bitirmek istiyorum dediğin bir tarih. Abi şöyle ben aslında bir albüm vermek için hazırlanıyordum. Ondan sonra hayatımda hiç beklemediğim hadiseler bir anda üzerime gelmeye başladı. Tepe Maalesef. taklak durumlar, inişler çıkışlar. Maalesef. Geldiği üzere bir albüm iptal etmek ve ertelemek zorunda kaldım. Çünkü bir şeyler zamanında çıkmayınca o enerjisi kaçmış hissiyatını veriyor ya. Tabii, o tabii. kaçınca da bir daha çıkartmak istemiyorsun. Gazı Ben bu durumu kaçmış yaşıyorum kola ya. gibi bir şey Aynen oluyor öyle değil mi? abi. Doğru. Ya içmek Doğru. istemiyorsun yani. O yemekle de Aynen. kaymıyor, gitmiyor Evet, yani. evet. Şimdi bir sene önce veya 2 sene önce yaptığın bir şeyi de şimdi vermek seni tatmin etmiyor. Dinleyiciyi tatmin etse de belki de kendin tatmin olmadığın noktada olmuyor yani o iş. Ben de dedim en azından yeniden motive olabildiğim noktada, kendimi bulabildiğim noktada yeni bir şeyler yapıp yeni bir şeylerle devam edeyim hayatıma. Şimdi yaz için buraya geldim. Yaz şarkıları yapıyorum. Bir iki tane de yaptık Azak'la beraber. Öyle yeni single'lar vereceğim. Bir önceki şarkılarda da ekleyebildiğim, geçen seneden yaptığım bir iki parça var. Onlar yani timeless şeyler duyuluyor. Onları da belki EP'ye eklerim kafasındayım. Ama albüm verecektim. Onu tamamen erteledim yani. Geçen gün okudum, yanılmıyorsam İzlanda'da hükümet şöyle bir karar almış. Demişler ki sanatçıysan, yani belirtmiyor işte şair misin, heykeltıraş mısın, müzisyen misin falan filan. Hükümet böyle inanılmaz denebilecek bir fiyat veriyor, sana maaş veriyor. Ne için biliyor musun? Sadece konsantre edip evinde üretebilmen için. Ve
Bu da benim tabii çok hoşuma gitti. Nerede çünkü demişsin? ya yanılmıyorsam İzlanda'da. Ama İzlanda'da olabilir, ters bir şey hatırlıyor da olabilirim. İzlanda'dadır ya. Yani yanlış enformasyon varsa çok özür diliyorum hepinizden. Fakat sadece üretebilmen için yani hayat kaygısı, işte kirayı nasıl çıkartacağız, şunu nasıl yapacağız, çocuğun taksidini, matematik kursunu neyse işte bunları nasıl yapacağız demeden şairsen şiirini yaz, heykeltıraşsan heykellerini yap vesaire falan. Böyle 4.000 euroya yakın bir maaş vermeye karar vermişler. Şimdi bunu niye anlattım? Senin gibi, bizler gibi üreten kişilerin aslında yani gazımız kaçtı mı ya da heves gitti mi bir şekilde hani bu birçok şeye mal oluyor. Yani sadece bir albümün çıkması değil, böyle bir isteksizlik oluyor. Bu sonra bir alışkanlık haline gelebiliyor. Sen ne diyorsun? Özgüven kombinasyonuyla erteleyebilme potansiyeli birleşince bence çok tehlikeli bir olay bu. Evet. Çünkü kendi özgüveninin farkındasın. Ne zaman sanat yapabildiğinde, bunu paraya çevirebildiğinin farkında olduğunda da onunla birleşen erteleme potansiyeli bence çok tehlikeli oluyor. Benim de son zamanlarda yaşadığım şöhretle gelen erteleme olayı bundan ibaret. Yeni şeyler yapacağım dediğine bir ek yapmak istiyorum. Ben böyle heyecanla bekliyordum zaten haberi aldığımdan beri. Kendisinin başka bir sanatsal girişimi daha oldu yakın bir zamanda. Haberiniz var mı? Müthiş bir filmde oynadı, görmediniz mi? Tabii canım. Evet. Aa yok, evet Ya. evet. Sen be! Gerizekalı mısın? Eziyordun beni! Taksiye binmek için yağmurun altında bekliyorsun. Geri zekalı olan ben mi oluyorum? Ya şimdi burada diye söylemiyorum gerçekten de filmde oynayan hiç kimseden sırıtmadı. Sırıtmadan oynadı. Ve bana sorarsanız çoğu insandan, yani şu anki aktif oyunculardan çoğundan daha böyle içine soktu filmle izleyen insanları. Beni çok gururlandırdı Sokmuştur yani. benim Çok kardeşim. heyecanlanmıştım. Eyvallah abi, çok sağ ol. Çok Aslan kardeş. güzeldi. Onun devamını yapmak istiyor musun gerçekten? Son zamanlarda kendi içimde yaşadığım, ya öyle arabada yalnız kaldığımda falan da hep şey diye düşünüyorum. Yani kendim bence bir role hazırlanıyorum. Hayat beni bir role hazırlıyor. Ama bu rol ne? Ha, yaşayarak görmek istiyorum evet, diyorsun. tam olarak Enteresan. yani inişlerle çıkışlarla kendimi bulduğum bir noktada bence ben bir rolün içine gireceğim ve onu hakkıyla veriyor olacağım. Öyle hissediyorum. Müziği zaten veriyorsun da bu şimdi yepyeni bir şey diye söylüyorum. Yani hoşuna gitti mi daha doğrusu öyle bir şeyin içinde? Ben bulunmak? bayağı sevdim. Kendimi Mesela? bulduğum yerlerden biri oldu abi, aynen. Çok iyi. Ne Yani ben, Kendimi çok daha fazla ifade edebileceğimi de düşünüyorum bu arada yani orada. ben beklediğim cevap buydu çünkü eğer tersi bir cevap verseydin seni ikna etmek için konuşacaktım biraz daha. Bravo, çok iyi. Devam Çok iyi etmesi bir için. saptama bu arada. Evet. Güzel. Vallahi ben Emirhan'la tanıştıktan sonra müziğiyle de tanıştım. Yani önce müziği hayatıma girmedi. Önce Emirhan girdi, Azak girdi ve ardından hani müziği girdi. Ve hatta bir gecede tesadüf eseri bir şeyler yaptık birlikte. Evet, bir şarkımız var. Bir şarkı yaptık. Onun bende gibi. hala görüntüleri de var bu Otoban arada. sıcağında ismi. Evet, evet, çok çok, iyi. çok şeker, çok tatlı. Cool bence. Ondan sonra o hoş bir yerlere gidebilir. Hatta ona isterseniz böyle bir akustik falan bir şey de düşünebiliriz. Üzerine gitsek bu arada gayet olabilecek bir parça var. Evet, bence de kuvvetli bir parça çıkarttık. Bayağı bir 4 saatlik bütün session'ın videoları var. Oraya bir action kamerası koymuşuz yukarı. Doğru, hatırlıyorum. Evet. Bayağı bir filmin var senin çektiğin. Doğru. Evet, arşivimde duruyor. Yok yani bu çalışkanlığı, bu yeni şeyler denemek istemesi fakat ne yaparsa kendine yakıştırması bence çok büyük bir olay. Bu herkese olacak bir şey değil. Bazısına da sırıtıyor. Evet. Hani miş gibi durumu var ya, o çok belli oluyor. Bizim halkımız da bunu hemen hissediyor. Ben çok takdir ediyorum o yönden dolayı. Eyvallah. Böyle birazcık gerizekalı bir soru olabilir, affedersin ama hani 3 yıl 4 yıl sonra böyle ne yapmış olmayı çok istersin? Hiç aklına geldi mi böyle bir şey? Yani 10 tane şey değil belki ama en azından şu kadarını yapmış olmayı isterim dediğim bir durum var mı? Müziği sadece müzik için yapmış olmayı çok isterim. Gelir elde etmek için müzik yapmak bence bir noktada müziği müzik için yapmaktan alıkoyuyor. Çok güzel. Benim Çok böyle güzel. bir sorum vardı. Bunun aslında biraz bağlantılı. Bunda cevabını almış oldum. Ben sana diyecektim ki yeni bir şarkı çıkarıp böyle bir günde onlarca milyon stream almak mı? Yoksa şimdi yaptığın şarkının 10 yıl sonra bile hala hit kategorisinde girmesi mi diyecektim. Senin aslında verdiğin cevap birazcık İkinci buna cevap. geliyor. İkinci cevabı Evet, seçeceksin. Tabii, Evet. tabii, güzel. Timeless olanlar yani, evet. Yani çünkü bugün için yaptığım müzik matematiksel olarak bugüne hitap edecek ve benim cebime sadece belirli bir miktar para koyup devam ettirecek hayatımda.
Ama belki 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra aynı hissiyatı verebilen bir parça yaptıysam bu benim için çok değerli olacak. Çünkü paradan daha önemli. Ben bunu yapacağına eminim. İnanıyorum. Onun Samimiyetle peşindeyim. söylüyorum. Yani kariyerim boyunca bunlardan 2 tane, 3 tane yapsam benim için gayet yeterli. Güzel. Bu da tam olarak benim sorumun cevabı oldu. Evet. Ama şöyle bir durum var. Yani birisi ben 2 tane 3 taneyle başlıyor da yapsam diye. Ama bazen böyle bir yürü ya kulum durumu var ya. Hani benim de çalıştığım birçok harika müzisyen arkadaşım var, sanatçı dostumuz var. Yani o 3 oluyor, sonra 5 oluyor. Ondan sonra 6 oluyor, 9 oluyor falan. Yani yetmez abi. yani bir kere onun zevki mi diyeyim ya da onu bünyene aldığın zaman onun hazzını, verdiği hazzı, yani illa maddisel olarak da tabii ki bahsetmiyorum. O başka bir boyuta getiriyor işi. Sonra bir bakıyorsun olmazsa olmaz şarkılar olmaya başlıyor her albümde. Ben daha geçen ay Ocak'ta, Şubat'ta bildiğiniz gibi uzun soluklu birçok konser çaldık. Biraz da onu konuşalım ya. Volkswagen Arena'da. Orada aslında 15 gün abi bayağı böyle estirdiniz ya Türkiye'de. evet, evet. Sen mesela ne sormak istersin bana onunla ilgili? Sen bir şey sor. Aslan kardeşim ya. Çok seviyorum. Hiçbir aksilik yaşadınız mı bizim fark etmediğimiz? Ama majör bir şey. Majör bir şey yaşamadık ne mutlu. Aa, ama ne güzel. tabii ki bu seri için konuşuyorum. Evet, bu seri için. Ama tabii çok zaman zaman bir şeyler oldu. Ya oldu, sahnede oldu. mi oldu, arkada mı oldu? Her yerde. Ha. Her yerde. Tabii Kolay tabii. çözüldü mü? Hiç nota kaçırdın mı? Nota çok. Çok. Kendimi de kaybettiğim oldu. Bu Nota konu da, ya falan böyle nota bir da oldu. kaçırdım. Tabii nota kaçırdığım da oldu. Ama dur senin soruların vardır. Ben onları merak ediyorum. Kimsenin soramayacağı soruları sor abi. Güzel yakaladın bence. Bir şey soruları. diyeceğim. Size veremeyeceğim hiçbir cevabım yok. Hiçbir cevabım yok. Cevabım yok. Benim soramayacağım sorular vardı yani kameranın önünde. Tabii aramızda yaş farkı olduğu için sen artık umurumda değil dostum falan diyor olabilirsin ama abi. Ya hiçbir zaman öyle değil. Bir kere müteşekkir olmayı bir sanatçı olarak hiçbir zaman elden bırakmamak gerekiyor. Yani Evet. ben neredeyim, ne yapıyorum, minnet. Yani anlatabiliyor muyum? Benim hayatımda beni tanıyanlar, yakınlarım, çocuklarım hepsi bilirler. En çok kullandığım kelimelerden biri bu, minnet. Grateful deniyor İngilizce'de. Yani her konserden sonra ya da her uyandığımda yine hem hayatta olduğum için fakat müzik yapabildiğim, konser çalabildiğim için sevdiğim hobimle, hobi gibi bir şey söyleyeceğim. Hep öyle başlıyoruz ya. Ama o bilir ya zaten. O yüzden güzel geliyor. Bir hayat kurabildiğim için bir minnet içerisindeyim. Dolayısıyla yani ya ben müzisyen olacağım. Niye? Ünlü olmak istiyorum. Eğer böyle bir zihniyetin varsa burada Olamıyorsun. patladın. Evet patladın. Ya da ben dizide oynayacağım. Neden? Hani acting, işte aktörlüğü, aktrisliği çok mu seviyorsun? Hayır, şöhret olmak istiyorum. Ha, bitti. Anlatabiliyor muyum? Çok şık arabalara binmek istiyorum. Çok güzel mankenlerle yemeğe çıkmak istiyorum falan filan. Bitti. Böyle bir durum olamaz yani. Ben hepsine sahip oldum yani. Onur da İşte onu diyorum. Herhalde Onur hiç yanmadım ama. Müzikte hobi olarak ilgilenen. hobi olarak ilgilenen iki arkadaşım. İkinizin de çok büyük Türkçe müziğe katkılarınız çok fazla ama ben şeyi çok merak ediyorum. Ben hani o kadar işin içinde olmadığım için mesela bir hit yaptınız. Eyvallah. Mesela ben kendi mesleğimde bir başarı yaptığım zaman hep beni böyle içimde bir dürtüler oluyor. Ya bunu aşabilecek miyim? Bunu nasıl yapacağım daha iyisini? Yani bir anda böyle daha fazla hedefler ne yapabilirimi düşünürken aslında o anki mutluluğumu bastırıyorum oluyor. Sizde de mesela bir hit yapıyorsunuz. Çok iyi anladım. Milyonlar, milyarlar dinleniyor, izleniyor, seviliyor. Dışarıda inanılmaz ihtimam görüyorsunuz. Sizde de böyle şeyler yaşanıyor mu mesela? Yani o zevki çıkartmak varken böyle ulan şimdi tamam bunu yaptık da Sonrası ne olacak? ne yapacağım bundan sonra? Bunu nasıl Abi cevap geçeceğim vermek falan ister gibi. misin? Ben başlayayım. Sen başla lütfen canım benim. Abi öncelikle bence bu tamamen perspektifinle alakalı olan bir olay. Ben müziğe şöyle bakıyorum. O gün bütün taşlar yerli yerine oturmuş ve ulaşabildiğim insanlardan bir altyapı almışsam veya orada bulunan insanlarla bir altyapı üzerine veya bir müzik üzerine bir aksiyon almaya başlamışsam, aksiyon almaya başladığım üzere aklıma bir melodiler geliyorsa ve bunu sözlere dökebiliyorsam o gün yaşadığım durumla alakalı olan bir olay oluyor. O günü yaşadığım ve bitirdiğim şekilde bırakmayı biliyorum. Sonrasında yaşadığım ve yaşayacağım diğer günleri o günden ayırt edebildiğim noktada
o gün benim için hit yapmış veya yapmamış seçeneği doğuyor. Enteresan. Şöyle, cevap. eğer o gün yaptığım durum insanlar tarafından beğenilirse ve işte uygun görülürse geri dönülemez bir nokta aslında. O gün onun yaşantısı ve ben onu bir daha yaşayamayacağım. Enteresan. Ama ne zaman neyi tekrar yaşarsam, sen atıyorum San Francisco'dan geldin, sen Hawaii'den geldin, sen Türkiye'den geldin ve biz müzik yapıyoruz o gün. Evet. Ben de o gün aklıma gelen sözlerle müzik yaptım. Bugünü bana bir daha hiçbir şey tekrar yaşatamaz. Anı yaşıyorsun yani müzik yaparken. Tamamen o abi. Benim Anladım. için müzik bu. Çok enteresan. Peki ben ileride yine bu ortamları yakalayıp yeni bir hit yaratmak için aynı ortamları bulabileceğim mi diye böyle bir içinde böyle bir kaygı oluyor mu en ufak? Hani bu şarkı kadar başarılı bir şey yazabileceğim kadar yeni bir şey yaşayacak mıyım? Yaşamazsam ne olur falan gibi böyle bir korkun oluyor mu? Ben yeterli hit potansiyeli verdiğim şarkılar olduğunu düşünüyorum. Yani kariyerime yetebilecek ve konser verebileceğim şekilde Mutlaka. şarkılar olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde her sene belirli bir şekilde bir tane popüler etmem gereken şarkı Böyle bir baskı var Olduğunu üstünde, düşünüyorum. kendine Evet, öyle bir bence baskı öyle. yerleştiriyorsun. Yalnız Anladım. bu lafını bölüyorum belki. Bu işin de birazcık heyecanı. İşte evet o da Yani besleyen o de bir şey biterse olabilir. de sanki biter gibi. Doğru. Evet yani o baskı Evet. ve o bilinmezlik, o belirsizlik girdiğimizde yani bomboş bir ekrana bakarken kapatırken böyle orada bir sürü bir şeyin çizik olduğu, birçok aletin girdiği, sesin girdiği yani her şeyin birbirine hizmet etmeye başladığı bir halde bırakmaya başlıyorsun. Ve dolayısıyla çalıştıkça da bu senin heyecanını da daha çok arttırıyor ve bir bilinmeze doğru gidiyor olmak da büyük bir fayda sağlıyor aslında. Ama baktığında. bu sizin psikolojinizin birazcık da stable olmasından kaynaklı. Bence onu kaldıramayacak, baskıyı kaldıramayacak insanlar olabilir. Zaten baskıyı kaldıramayacak insanlar genelde bu işi Yapamaz değil mi? Barınamazlar abi. Daim yapmıyorlar olamazlar ya en da azından. hani yapıp şöyle hemen kısa süreli bir şey yapıyorlar. Evet. Bazı arkadaşlarımız var. Kaldı ki herkes de bunu kaldırmak durumunda değil. Yani kaldırması tabii. çok kolay bir şey değil. Sen yine kaldırmakla ilgili bir şey sordun. Fakat şimdi hayır yani gerçekten diyorum bunu acaba neden bak geçen hafta da konuğumuz her vardı. bölümde böyle bir konu geçiyor. Çünkü sen yaptığın için. Hayır ama şimdi ne yapayım biz bize burada konuşuyoruz. Mesela neyi kaldıramıyorsun? Aman abi girmem Ha? konuda. Ben çok makul bir soru soruyorum sana yani. Ben sana ne yakıştırıyorum biliyor musun? Söyleyeyim mi? Çok konuştum ya. Şimdi mesela bazı konserlerini görüyorum ister istemez. Çok acayip dansçıların var. Herkes çok feci takılıyor vesaire. Eminim müthiş bir ekiple çalışıyorsun. Buna böyle bir 7-8 kişi ekleyip ama herkes aletini çalıyor, enstrümanını çalıyor. Ki bunu galiba bir kere konuşmuştuk. Bir ihtimal ama bunu gerçekten sonra düşününce acayip olduğunu, ve senin işine de çok daha da parlatabilecek. Şimdi diyebilirsin ki zaten ben memnunum, izleyicim memnun falan. Fakat hayat devamlı bir gelişme süreci ya. Tabii Yani her zaman bir güncelleme gelişme gerekiyor olaylara süreci. Yani atıyorum 3 yılda birdir, 2 yıl ya da 5 yılda birdir ama bunu insanın kendi belirler. Ya da Senede bir de olabilir. yani ya da şartlar, dünyadaki gelişmeler falan filan. Fakat böyle bir şeyi çok yakıştırıyorum. Kesinlikle. Bu sana uyacaktır. Ben de istiyorum abi. Bir önce olabilir gerçekten. Kendi yaptığı müziği akustik enstrümanlarla çalındığı bir konser falan. Evet. Biz mesela oradan bir örnek vermek istiyorum. Sahnede çalarken albümde kullanılan mesela kick neyse ya da snare neyse veya özel bir takım sesleri davulcumuz Volkan Öktem'in yandaki elektrik sistemine yüklüyoruz. Yani X bir şarkı çalıyoruz. Ne olsun adı? Müteşekkir. Tamam mı? Deminden beri konuştuğumuz konu. Orada kullanılan belli bir kick ve belli bir bas kick'i ya da bir trompet sesi varsa onu Volkan'a veriyoruz. Aynı ses yalnız. Dolayısıyla o hemen aynı anda canlı çalmakta fakat albümdeki ses çıkıyor. Ve birçok Ruhunu kişi kaybetmiyor Evet aslında evet. oradaki Yani şarkı. senin ya da Azağan ya da çalıştığın producer arkadaşlarının o kadar emek harcadığı bazı belirli sesleri hep aynı şekilde kullanmayı olanak sağlıyor. Hatta birçok kişi diyor ki bu adamlar albüm sound'uyla çalıyor. Evet albüm sound'uyla çalıyoruz. Evet çünkü biz genelde stüdyoda müzik üreten insanlar olarak hep dijital ve elektronik seslerden tercih ettiğimiz sesler oluyor. Ve bunu sahnede birebir veriyor olabilmek çok iyi hissettirir.
Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü birçoğu noktada ben mesela live konserlerimde de enstrümanlar dahil etmeyi denedim. Ama aynı enerjiyi veremediğim çok oldu. Mesela bas gitarından normal gitarına, baterisine, kicklerini denediğim, snarelerini denediğim durumlar oldu ama aynı enerji hiçbir şekilde vermedi. Dediğin olayda bence aynı enerjiyi verebilecek Aynı enerji sound'u veriyor. olur. Tabii ki. Tabii. Bir de şöyle bir şey var. İyi müzisyenlerle çalışmak gerekiyor. Yani müzik camiasında çok müzikten konuştum. Kusura bakmayın da arkadaşlar. Konumuz o canım. Derler ki büyükler hep kendinden iyi ya da çok iyi müzisyenlerle çalış. Hani enstrümantalist olsan da hani bir şey çalıyor olsan da ya da bir vokalist de olsan, bir sanatçı da olsan hani böyle çok iyi bir tabanca gibi bir ekip yapmak hep iyidir derler yani. Konudan bağımsız bir sorum var. Şimdiye kadar böyle çok yanlış olduğunu düşündüğün ama seni buralara getiren bir kararın var mı? O anda çok yanlış bir şeydi. Ama aslında işine yaradı ve iyiye Evet. mi yoruldu gibi Ve bir şey. seni bir adım ileriye götürdü, 2 adım ileriye götürdü. Yok. Yani beni buraya getiren her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum abi. Yani hiç böyle yanlış olduğunu düşündüğüm bir şey bence bir şey gibi olur böyle. Bir isyan gibi olur. Öyle de bir isyanım yok açıkçası yani geçmişimden. Peki böyle en kendini iyi hissettiğin sahnen ne zamandı ve neredeydi? Ben İstanbul Festivali'ndeydi abi. Yani. Ne zaman, hangi yıl? Daha 5-6 ay önce Daha falan. yeni bu sene. Daha yeni aynen. Aa eyvallah. İstanbul Festivali'nde Bayağı 110 gündem dansçı, oldu. 55.000 katılımcı. Ne? Tepeden vinçle girdim falan. Ya bu benim Aa, için gördüm, unutulmaz izledim ben onu. anlardan Tamam. biriydi. İstanbul hoş geldin! Bu gece için bana bir ses ver! Konser yapacağınız zaman, böyle büyük bir organizasyon yapacağınız zaman bunun ön çalışması aşağı yukarı ne kadar sürüyor? Sana da soruyorum abi bunu. Abi biz 2 hafta boyunca çalıştık. 2 hafta. Bir fiil her gün. Şöyle yok abi. 1,5 ay önceden bunun intro, görsel 3D Planlaması üretim yapıldı. süreci aynen başlandı. Bir ay önceden real time sahne ışık dekorasyonu ve aynı anda işte ritimle beraber akan ışık yönetimi Planlamaları planlandı. yapıldı. Dansçılar ile olan koreografiler bir ay önceden planlanmaya başladı. 2 hafta önceden de gerçek provalar yani hep beraber düzenlediğimiz provalar Peki sahnenin başlamaya hepsi başladı. kurulmuş oluyor mu o süreç? Yok, hayır. Yok. Yani belirli bir alan düzenlemen gerekiyor. Varsayım yapıyorsun. Sahne şu şekilde olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye dansçılarla ve planladığın sahneye göre o şekilde çalışıyorsun. Ondan sonra sahne kurulduktan sonra fırsat bulabildiğimiz noktada çalıştık. Hiç yaptınız mı mesela sahne kurulduktan sonra böyle full blown bir İki prova? kere yapabildik. 2 kere yaptınız. 2 kere yapabildik çünkü İstanbul Festivali Yenikapı'da olan 14 gün 15 gün boyunca büyük sanatçıların çıktığı bir Evet. platform, bir sahneydi. Jennifer Lopez gibi bir sanatçı da yer Evet. almıştı. Evet. Ya büyük bir sahne, büyük bir gün. Çok heyecanlı ya. Kalp dayanmaz ya. O kadar emekten Ama sonra Emirhan'ın sahneye yaptığı çıkma. bütün o tarz işler o anda böyle ülkede böyle birkaç gün gündem oluyor, Konuşuluyor, değil gündemi mi? değiştiriyor. Mesela Evet. şeyde de olmuştu. Ceza için bir şarkı yapmıştınız. Abi o Orada gecenin da. en iyisiydi ya. Yani evet, sadece Emirhan konuşuldu Evet, mesela. o gece Sanıyorum aynen Ceza öyle. o kadar konuşulmadı mesela. Doğru Emirhan diyorsun. konuşuldu ve o şarkı her yerde O- döndü. Ben Muhteşem çok bu mesela ya. orada İstanbul Festivali'nden sonra o gün için daha tereddüt durumundaydım. Çünkü Allah Oğuzhan abi açıkçası benim oraya böyle okey olmamda çok etkili faktörlerden biriydi. Ha. Çünkü yerli plaka Türkiye için çok değişik bir parça. Çok, Her yer, çok. herkeste bir anlamı var ve herkesin bir hafızasına kazınmış bir Tabii parça. ki. Evet. Ağır taş yani. Bak nereden Evet. baksan. Ben ya bunun altında kalırdım ya da bunun üstesinden gelirdim. Şimdi ben kayıt almadan önce Oğuzhan abi aradım dedim. Abi dedim bak ben bunu yapmayayım bence. Hiç dedim bulaşmayayım buna. Sen ne beni davet etmiş ol ne de dedim hani bunu konuşmuş oldum boş ver bence. Oğuzhan Şarkıyı o dedim, mu yok. seçti? O mu seçti Aynen yerli şarkıyı? plakayı dedi sana uygun Aa. görüyorum. Bence de senin bunu okuman lazım. Ben de zaten okursam bir tek yerli plakayı okurum dedim. Çünkü Adanalı'dan ben yerli plakayı çok seviyorum yani. Ha. Cezadan en sevdiğim parça benim yerli plaka. Abi dedim ben eğer katılırsam saygı bir cezaya bir tek yerli plaka okurum. O da dedi ben zaten yerli plakayı sana uygun Aa, görüyorum. gördüm zaten. Sonra işte az günler kala aradım abi bence dedim ben bunu yapmayayım. Vallahi billahi dedi eğer dedi sen bunu yaparsan çok iyi olacak. Ben buna %100 inanıyorum. Kesinlikle yapman lazım. En azından benim için bir kere dene. Gecenin 3'ünde falan ben stüdyodayım. Tamam abi dedim söz veriyorum deneyeceğim. Kapattım telefonu. O gün kaydı aldım. Ama hala emin değilim abi. Kaydı güzel bitirdik ama biz böyle bizim prodüktörler yani Berk, Onur,
işte Memo. 4 kişi aramızda çok güzel olduğunun kanaatindeyiz. Fakat hani diğer insanlara nasıl gelir, nasıl gelmez, cringe mi olur? Allah Ya, Allah. ya da insanlar hani ya yerli plakayı yapmışsınız oğlum ne yaptınız falan mı diyebilir. der. Çünkü abi korkuyorsun. Nereden baksan bütün Ceza ülke... dinledi mi hiç yayından önce? Yok. İlk kez orada Herkes oluyor, ilk değil defa mi? Hayır, herkes orada. orada ilk defa. Vay çok acayip. Çok acayip. O da çok acayip. çok değil mi? Aynen. Daha sonra Sertab için falan yapılmıştı. Evet galiba. evet. Daha o Aynen. galiba Birçok şey için yapılmaya başladı. devam eden bir Başlandı değil, devam prodüksiyon. ediyor, evet. Hatta bir tanesinin görüşmelerinde ben de vardım. Kim olduğunu söylemeyeyim, o sürpriz olsun ama o da yapılacak yakın zamanda. Tahmin etmesi çok zor değil. Oğuzhan Bey'le orada hatta merhabalaştık. Evet o güzel bir fikir, harika bir fikir. Bunun da parçası olman enfes bir durum. Sen bir de acayip spor yapıyorsun. Yani gençliğinden mi bu yoksa merakından mı, ilginden mi? Fit olmayı mı seviyorsun illaki yoksa vücudum güzel olsun diye bir çaban var yoksa sanatçıya bu yakışır mı diyorsun? Nasıl? Ben tamamen bana hissettirdiği durumdan ötürü haftanın minimum 4 günü 5 günü spor yapabilme gayretinde bulunuyorum abi kendimle. Yapamadığımda da kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. Bu iyi görünmekle, fit görünmekle veya işte sanatçı kariyerime bulundurduğum bir durumdan ötürü değil. Ben yani yetişme tarzı olarak da ailem tarafından hep sporcu bir kişilik olarak yetiştirildim. Daha önce jimnastik geçmişim var. Yaklaşık 10 seneye dayalı. Jimnastikle çok uğraştım. Milli olmaya yakınken bıraktım jimnastiği. Milli atlet olacak. Milli atlet olacaktım açıkçası, aynen. O dönemde bıraktım jimnastiği. Sonrasında tabii hayatım çok farklı yerlere yöneldi. Ama hayatımda hep spor vardı ve hayatımda spor olmaya hep devam edecek. Çünkü beni iyi hissettiren, mentalime sağlık katan şey bu ve bundan geçtiğini düşünüyorum tamamen. Bravo. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamadan geçtiğini düşünüyorum. O yüzden bu benim hayatımın bir parçası açıkçası. O yüzden Çok iyi. hep Çok spor iyi. yapabildiğim zaman yapıyorum yani. Yani Biz- sporu çakal olduğu için yapmıyor. Emirhanken de zaten spor Zaten yapıyor. öyle. Evet. Bravo. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi mesela Ateş var ya burada. Evet. Hani hep demeyeyim de böyle güzel yazlıkçılar vardır. Yazlıkçılık diye bir kavram vardır. Evet. İşte gidersin birinden hoşlanırsın falan filan bilmem ne işte birileri vardır ateş kenarında. Azak arkada. Azak Kameradasın. kameradasın. Yani hani böyle yazlıkçılık işte gidilir bir şeyler yapılır. Ateş başında bazen şarkılar söylenir. Hiç böyle bir şey yaşadın mı? Yani çocukluğunda, gençliğinde veya halen seviyor musun böyle durumda? Bayılırım. Güzel. Ben Bursa'nın Güzelyalı ilçesinde çocukluğumun belirli bir kısmını geçirdim abi. Orada kuzenlerimle ve belirli arkadaş gruplarımla beraber her zaman böyle sahilde ateş yaktığımız, beraber böyle takıldığımız zamanlar olmuştur. O zamandan beri yaz ruhu benim ruhuma işlemiş durumda ve öyle büyümüş durumdayım. Zira Edirne'de de çok değişik bir yaz kültürüne sahip, böyle o tam böyle 80-90'lar retro yaz vibe'ında kafasında olan insanlar vardır. Onlarla da çok güzel yaz anılarım geçti. Ateş yanında gitar çalmalar, sahilde işte dalga sesiyle beraber sahilde bayılmalar, sabah güneş doğunca uyanmalar falan. Hep öyle büyüdüm ben. Yani Çok güzel. Bu duygu da benim bana en iyi huzurlu hissettiren duygulardan Bak, biriydi. Sordum gülümsemeye başladı. Tam temizlemeye olarak başladı. bu duygu beni gülümsetir abi. Öyle bir şey yani. Çok, peki mesela neler söylüyordunuz ya da o sırada moda ya da popüler neler vardı? Hangi şarkılar vardı? Biz Kaan Boşnak dinlemeyi seviyorduk. İşte o zaman yüz yüzeyken konuşuruz. Son feci bisiklet grupları Evet. falan var. Ne bir şey bile vardı. Cemiyette pişiyorum. Duman çok severdik, Duman. Yüksek Sadakat. Bir rocker tarafı var yani. Var Evet. var canım. O zamanlar ama bir de rock müzik daha böyle mainstream bir müzikti Türk. Evet, daha fazlaydı aynen. Ya ben çünkü sadece rap dinleyerek yetişmedim abi. Ne Tabii. kadar yani rap Yalnız bu kategorisine- yaptığın müzikte de belli oluyor. Yani hip hop değil sadece anladığım kadarıyla. Ben çok çeşitli Evet. müzik dinleyerek yetiştim. Hawaii'de siz galiba ikiniz gittiniz. Yani birçok klip çektiniz de. Hawaii'de özel ve benim galiba en sevdiğim şarkılardan bir tanesine klip çektiniz. Onu biraz anlatmak ister misiniz? Evet, oraya bir ekiple gittik aslında. Evet. Aslında Hawaii hiç planımızda yoktu. Ben Aşk Olsun diye bir şarkı yaptım Los Angeles'ta.
Manidar çok değerli bir, çok bana iyi hissettiren şarkılardan biridir. Birine bu arada, mi yaz yaptın hissettiren. hemen sorayım yoksa? Yok vallahi birine Ha, tamam. yapmadım. Tamam, Yalan devam. olmasın. Ben de Ama böyle iyi hissettiğim güzel nadide ben de çok parçalardan seviyorum. biridir. Bayılıyorum. Onur abiyle de o zaman böyle görüşüyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz falan. O da işte hep bu kamera, klip, işte drone, gitar işte yatkın olduğu için Dalga geçiyor ben onun şarkıyı dinlettim. Abi dedim nasıl dedim olmuş şarkı. Oğlum dedi fena olmuş şarkı. Bunu dedi klip mi çeksek? Ben dedim vallahi çekelim, nasıl yapacağız? O anki elimizde bulunan durumlarda ne varsa o ana yönelik şeylerle beraber bir günde dedik klip planlayalım. O klibi çekelim yani. Bayağı Hawaii'ye kadar uçtunuz. O zamanlar benim bir kız arkadaşım var. Mahmut abilerin evinde kalıyorum. 2 sene, 3 sene önce falan. O evi de hiç unutamam yani. O ilk Los Angeles'a geldiğimde böyle yeni İngilizce öğrenmeye başladığım zamanlardaki evlerden biridir yani. O klipte de olan ev değil mi? Aynen. Koltuk. Aynen. Koltuk var klipte. İda ile beraber. Aynen. Evet, o ev. Aynen. Evet. O konu mankeni değil mi İda? Aynen. Hah, Konu evet. mankeni. O hani şey kast bir kız falan değil. Gel dedim kız arkadaşım o zaman. Aa, Yani tamam, beraber tamam. zaman Ben- geçirdik. pardon, Gerçek kız arkadaşınla mı çektin klibi? Aynen abi o Aa yalan çok hiçbir şey yok. acayip. Bak bu bilgim Evet, yok. ben- Bende şimdi de, söylüyor. Bende de Evet. yoktu evet. Aynen o zaman öyle beraber zaman geçirdiğim kız arkadaşlarımdan biriydi. Gelsen dedim hani böyle bir şarkım var klipte beraber oynayalım. Çok iyi. Kimse de anlamadı. Can abi taş. Bir de yani kaç günde çektiniz ki? 2 günde mi? 3 günde mi? Valla bana kalsa bir günde çekerdik. Onur abiye kaldığı için bir haftada çektim. Çok şaka yapıyorum. Abi Gerçekten mi bir hafta? şöyle- Şimdi Los Angeles'ta birkaç sahnesini çektik böyle. Artık böyle hani şey oldu. Şimdi şarkının vibe'ı çok güzel. Tam yaz vibe'ı var. Böyle Evet. hani gerçekten işte palmiyeler, işte deniz, villalar falan filan. Yani Los Angeles'ta ben böyle biraz limitli kaldım. Daha böyle daha tropik bir şeyler hayal ettim kafada. Emirhan'a dedim hadi Hawaii'ye gidiyoruz. O da abi hadi gidiyoruz falan. Tabii. Emirhan Ama böyle bir dakika, şeylerde hiç bak, ikilemiyor. bir dakika. Bana dedi ki bro dedi aslında dedi Hawaii'de çeksek mi? Abi dedim ne alaka Hawaii? Bro dedi bizim dedi orada çok değişik bir arkadaşımız var dedi. Evet. Aygır Bey'den mi bahsediyor Evet. acaba? Kim abi dedim? Bro dedi Özgür diye bir arkadaşımız var çok garip bir çocuk. Dedim abi Garip mi dedin nasıl gerçekten? yani? Bir dedi Evet. onu arayalım mı? Evet. Arayın abi dedim. Aradılar Özgür'ü. Abi Özgür ben şu an Özgür'ü çok severim. Tabii. Yani bana bu adamların hayatımda kattığı en değerli insanlardan biridir. Onlar kadar iyi olmasın. Aradılar Özgür'ü. Özgür kimono'lu böyle Bu da İşte- gibi. Özgür'ün Hawaii'deki- fotoğraflarını koymamız lazım. Hawaii'deki yaşadığı villasından böyle açtı FaceTime bize. Oh bro, how are you bro? Tabii. Ben çok iyiyim, bakın buradayım falan böyle. Nasılsınız, hadi gelin buraya. Bir açtı telefonu. Abi dedik ne yapıyorsun sen? Ne ayaksın? Ne ayak değil mi? Hadi harbiden ne oluyor sana Süper abi? bir Ne adam alaka yalnız, sana? tabii. Bu arada demişken yani şunu gerçekten çok seviyorum. Ya bir 2 saniye mırıldanalım ya. Oldu kalbim yaramadı olsaydın olmaz mıydı be? Yerinde olmaz mıydı be? Arayıp hiç sormaz mısın? Senden serseri ve nazlısın. Sen ne dersin insanı derbeder. Bravo. Süper abi ya. Oldu kalbim yaramadı kalsaydın olmaz mıydı be? Olmaz mıydı be? Olmaz mısın sen? Ben serseri ve nazlısın. Sen ne dersin insanı derbeder. Bir de şeyi çok seviyorum. Çok iyi. Bravo. Bir de ya acayip şarkılar. Ben bunu hani videosu da mükemmel. Böyle tam yaz renkler falan filan. Çok sıkı seni yansıtıyor. Ben şu gitarı bırakıp geliyorum. Hadi bakalım. Ya da böyle. Ben asıl şunu sormak istiyorum. Senin kızların sana olan bu manyakça inanılmaz ilgisini ilk hangi yaşlarda hissetmeye başladın? Her zaman. Şekerim der gibi yaptı yalnız değil mi?
Hep vardı diyor ya. Açtılar nasıl? Bakışı yet. Tamam peki. Anlaştık. Adam cevap verdi sana. Evet, Yani evet. Adam bayağı cevap verdi yani. Canım benim. Bu arada sevgili izleyicilerimiz Azak'tan bahsedip duruyoruz durmadan. Onu sizinle tanıştırmayı çok isterim. Azak'ı aramıza alalım. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Evet. İşte benim LA'deki adamlığım. Benim Gel. en sevdiğim Hoş dostlarım. geldin. Gel. Bu adam. Adamım benim. Yo bro. Ben de şöyle yapacağım. Merry go. Azak Los Angeles'ta yaşıyor. Doğru Evet mu? abi. Süper bir şarkıyı yarım bırakıp buraya geldik. İkinize de sorayım o zaman. Sizin buradaki sinerjiniz sadece buraya mı özel? Türkiye'de de beraber işler yaptığınız oluyor mu mesela? Türkiye'de iş yapmadık beraber. Ha, hep burada. Hep burada aynen. Ve biraz önce Aşk Olsun'u burada yazdığını söyledin. Aşk Olsun'u Hollywood Hills'te böyle mükemmel manzarası olan bir villada takılıyorken abi güzel bir house party sonrasında besteledik. Gece. Aynen. Oo eyvallah. Peki o zaman bir şey sorayım. Los Angeles'ın senin için özelliği ve sana özel kattığı bir şey var mı sence? Var. Ben Los Angeles'ın bana verdiği hissiyattan çok memnunum. Bunu yansıtabildiğim tek şey müzik olduğu için de Oraya yansıtabildiğimi yansıtıyorsun. düşünüyorum. Yani bir ilham veriyor sana. Kesinlikle veriyor. Okay. Işığıyla, bana verdiği nefes alışımdaki kokusuyla. O kadar. Çünkü ben birçok yer geziyorum. Genel olarak birçok yer gezmeyi de severim hayatımda. Evet. Fırsat bulabildiğim bütün merak ettiğim ülkelere, bütün şehirlere gitmeyi tercih ediyorum. Ama buranın bende değişik bir yeri var. Burada ben ilham bulabildiğim, müzik yapabildiğim bir yerdeymiş gibi hissediyorum kendimi. Zira Azak da burada benim sinerjimi bulabildiğim değerli insanlardan biri prodüktör olarak. Yani hem şehir olarak hem beraber çalıştığın insanlar olarak burası senin için Aynen önemli öyle. bir yer. Aynen Nasıl öyle. tanışmıştınız? Onu da Azak mı anlatsa acaba? Evet. İlk Evet. tanışmamız aslında birazcık random oldu. Sosyal medya üstündendi. Ama Sen mi yazdın? Tinder'dan. Tinder mı? Emirhan bir story atmıştı. o Abi zaman. 10 tane cevap bile vermeden 3 tane cevap verip bir tanesini Tinder mi olarak kullandı galiba. O zaman Emirhan'ın attığı bir story vardı. LA'ye yeni gelmişti o zaman ilk geldiği zaman. İşte LA'de producer arıyorum gibi İngilizce bir story atmıştı. Ondan sonra ben de DM yazdım işte. O sırada da Emirhan da cevap verdi. Daha ilk buluşmamızda işte, daha ilk gün, ilk konuştuğumuzda direkt evine gittim vesaire. Ama her şeyden önce, ilk müzik yapmadan önce yani çok iyi anlaştık, çok iyi arkadaş olduk. Zaten müziğin bu kadar güzel çıkmasının sebeplerinden birinin de o olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya iyi arkadaş olduğumuz için ondan sonra müzik de geldi tabii ki ve öyle devam etti. Peki sen Los Angeles'tan nasıl besleniyorsun? Yani senin hikayen ne? Benim hikayem 2019'da buraya geldim abi. 2018-2019 yılında LA Recording School'a. Oradan mezun oldum. Orada yaklaşık 3 yıl okudum. Okuldan sonra çalışmaya başladım işte. İlk başta küçük projelerde vesaire derken endüstriye girdim. Ve işte o dönemden beri profesyonel olarak bunu yapıyorum. İşte o onunla tanıştırdı vesaire derken. Azak şu anda çok humble davranıyor. Bahsetmek istemiyor ama Evet, biraz onu- çalıştığın isimlerden bahsetmen Evet, çok evet. güzel olabilir. 2 sene önce Kanye West'in albümünde çalıştım Donda 2'de. O sırada Wow. çok fazla kişiyle tanıştım orada çalışırken işte Migos, Alicia Keys, Rich the Kid, Famous Legs vesaire. Zaten dediğim gibi endüstride işte insanlarla çalışınca ve iyi iş yaptıkça başkalarıyla da çalışıyorsunuz, tanışıyorsunuz. Peki yani sadece bir recording engineer'lık değil, anladığım kadarıyla burada aranjörlük, arrangement ya da bir nevi producing yapmalar da geçerli değil mi senin bu meslek içerisinde? Tabii ki aslında abi sen çok iyi biliyorsun ya producer'ın gerçek tanımı her şeyi yapabilen kişidir. Yani sadece tek bir şey değil. Gerektiğinde beat yapan, gerektiğinde sözü yapan, gerektiğinde engineering yapan, bütün projeyi ortaya koyan kişidir aslında. Ben de yani bu işin tekniğini okuduğum için, 7 yaşından beri piyano çaldığım için, Türkiye'de de konservatuvarda okudum, burada okudum. Hem teknik hem de müziksel bilgim iyi olduğu için yani her projede ne yapmam gerektiyse aslında birazcık onu yapıyorum. Yani tek bir şey yapmak yerine projeyi tamamlamaya çalışıyorum mesela. Bugünkü şarkı nasıl bir şarkı? Birazdan bize dinleteceksiniz biliyorum da onu şimdi tabii ki buradan paylaşmamız etik olmaz, doğru olmaz.
Fakat seni de bu kadar heyecanlandırıyor mu? Kardeşin Gerçekten. çünkü çok heyecanlandırmış Emirhan'ı. Yani Cool bir parça harbiden ama iyi hissettiriyor ya. Cool hissettiriyor. Yaza girerken yine Evet bir, abi net yine yani. bir Net abi. atak. Hayır o tam 10 saniye dinlediğinde diyorsun ki o yaz. Ayağının tozuyla Türkiye'den gelen, burada Los Angeles'ta stüdyoya giren değerli kardeşimiz Emirhan Çakal ve Azak buraya geldiler. Sağ olsunlar kırmadılar. bizim evet Güzel kırmadılar, evet. bizim konuğumuz oldular ve ateş başında misafirimiz oldular. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür etmek istiyorum her ikinize de. Biz teşekkür ederiz güzel muhabbetiniz için. Katıldığımız için şeref duyuyoruz abiler. Artık nice konuklarınızda nice güzel muhabbetlerinize diyelim. Başarılarınız daim olsun inşallah. Eyvallah. Güzel haberlerinizi almak dileğiyle bundan sonra da. Alacağız ve bu arada üzgünüz ama birazdan yeni şarkısını dinleyeceğiz. Yeni şarkılarını. Herkesten önce Evet, görüşmek dileğiyle. Sağ olun. görüşürüz. Bye.